Merhaba güzel insanlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine birlikte kahve fincanlarının ve tabakların gizemli dünyasındaki yolculuğu yapacağız. Eğer fal yorumlarını seviyor, sembollerin anlattığı hikayeleri dinlemekten keyif alıyorsanız doğru yerdesiniz. Unutmayın, burada yaptığım yorumlar tamamen eğlence ve geleneksel fal kültürü kapsamında paylaşılmaktadır. Her fincanın, her tabağın kendine özgü bir hikayesi vardır ve bugün o hikayeyi birlikte keşfedeceğiz. Video başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece yüklediğim yeni fal yorumlarından anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi kahvenizi alın, arkanıza yaslanın ve fincanınızın bize anlatmak istediklerini birlikte dinleyelim. Haydi falımızın hayırlı olsun. Dileğimiz kabul olacak galiba, yapışmış. Canım, fincanı uzun uzun inceledim. İlk dikkatimi çeken şey fincanın dibindeki koyu ve tek parça tortu oldu. Bu bana uzun zamandır içine attığın, kimseye tam olarak anlatamadığım bir yükü gösteriyor. Çok sabretmişsin. Biraz daha bekleyeyim, zamanı gelsin dediğim bir konu var. Ama fincanın kenarlarındaki açılmalar bana bunun artık çözülmeye başladığını söylüyor. Bak, yukarı doğru uzanan 3 belirgin yol görüyorum. Bu yolların biri kısa, biri uzun, biri ise ikiye ayrılıyor. Bu da önünde 3 ayrı fırsat olduğunu işaret ediyor. Özellikle iş veya maddi konularda peş peşe gelişmeler yaşayacaksın. Beklediğin bir haber, telefon ya da mesaj gecikmiş olsa da geliyor. Bakın şurada kuşa benzeyen bir şekil var. Kuş her zaman müjdeli haber temsil eder. Sana sevineceğin bir haber geliyor. Bu haber sadece seni değil, ailenden birine de mutlu edecek. Bir insan silüeti görüyorum. Bu kişi seni uzaktan takip ediyor gibi, sana söylemek isteyip söyleyemediği şeyler var. Gurur yapmış ya da araya mesafe girmiş olabilir. Ama fincanında aranızda yol kapanmamış ve konuşma görünüyor. Kalp şeklinde bir şey seçiyorum. Kalbin ikiye bölünmüş gibi durmuş ama hemen yanında birleşen çizgiler var. Bu kırgınlıktan tatlıya bağlanacağını gösteriyor. Eğer hayatında biri varsa aranızdaki iletişim güçlenebilir. Yoksa yeni biriyle tanışma ihtimalinde yüksek. Sağ taraftaki uzun çizgiler bana yolculuğu anlatıyor. Bu uzun bir şehir dışı yol olabilir. Yol sonunda açık beyazlık olması ise hayırlı bir dönüşü gösteriyor. Fincanın üst kısmındaki geniş beyaz alan çok güzel. Bu alan ferahlık demektir. Son zamanlarda yaşadığın sıkıntıların ardından rahatlayacağın bir döneme giriyorsun. Özellikle önümüzdeki 1 ila 3 ay içinde önemli değişiklikler yaşayabilirsin. Bir anahtar şekli dikkatimi çekiyor. Anahtar yeni kapı, yeni ev, yeni iş veya yeni başlangıç anlamına gelir. Eğer taşınmayı, iş değiştirmeyi ya da yeni bir proje düşünüyorsan bunun önü açık görünüyor. Balık benzeri bir iz de var. Bu da bereket demektir. Maddi anlamda eline beklenmedik bir para geçebilir. Bir borç kapanabilir ya da uzun süredir beklediğin bir ödeme gelebilir. Dağ gibi görünen koyu şekiller seni korkutmasın. Onlar büyük görünse de hemen ardından gelen beyaz yollar bütün engellerin aşılacağını anlatıyor. Sabır göstermişsin ve bunun karşılığını alacaksın. Fincanın kenarına göz attığımda göz şeklini andıran küçük bir iz görüyorum. Bu biraz nazarı çağrıştırıyor. Son zamanlarda enerjinin düşmesinin sebebi çevreden gelen kıskanç bakışlar olabilir. Kendini korumaya, moralini yüksek tutmaya çalış. Bir kadın figürü görüyorum. Bu kişi sana destek olacak. Senden yaşça büyük olabilir. Vereceği bir tavsiye çok işine yarayacak.
Erkek figürü ise biraz kararsız durmuş. Sana karşı duyguları olan ama adım atmakta geciken biri olabilir. 3 tane belirgin nokta görüyorum. Bu 3 vakit anlamına gelir. 3 gün, 3 hafta veya 3 ay içinde seni sevindirecek önemli gelişmeler yaşanabilir. Son olarak fincanın genel enerjisi çok olumlu. Dibin ağır olsa da kenarlar oldukça açık. Bu zorlukların geride kalıp önünün aydınlanacağını gösterir. Dilek kapında açık görünüyor. Dilediğin her şey hemen değil ama zamanı geldiğinde gerçekleşecek gibi duruyor. Özellikle sabırla beklediğin bir konu beklediğinden daha güzel bir şekilde sonuçlanabilir. Falın hayrına olsun, gönlüne ferahlık getirsin. Ve şimdi fincanın sol tarafına baktığımda burada dağ gibi yükselen koyuluklar görüyorum. İlk bakışta korkutucu görünse de hemen yakınlarında bembeyaz yollar açılmış. Fal dilinde bu engel var ama engelin sonu aydınlık demektir. Yani önünü çıkan hiçbir sorun kalıcı olmayacak. Bak şu yukarı doğru çıkan uzun çizgiyi görüyor musun? Bu resmen bir yol ama düz bir yol değil. Önce kıvrılıyor, sonra açılıyor. Bu bana hayatın yaşayacağın büyük bir değişikliği anlatıyor. Belki iş, belki şehir değişikliği, belki de seni çok mutlu edecek yeni bir başlangıç. Şurada kuş kanadına benzeyen bir şekil var. Kuş demek haber demektir. Beklediğin bir telefon var mı? Beklediğin bir mesaj. Çünkü bu haber geliyor. Gecikmiş ama iptal olmamış. Özellikle akşam saatlerinde gelecek bir konuşma seni rahatlatacak. Şimdi sağ tarafa geçiyorum. Burada iki insan sünütü görüyorum. Biri sana dönük, diğeri sırtını dönmüş. Bu bana küslüğü anlatıyor. Bir kırgınlık yaşanmış ama ilginç olan şu, aranızdaki yol tamamen kapanmamış. Araya giren gurur kalkıyor. Kalp şeklinde görüyorum. Kalbin üzerinde ince bir çizik var. Bu geçmişte yaşadığın hayal kırıklığı ne anlatıyor? Ama hemen yanında ikinci bir kalp olmuş. Bu da yeniden umutlanacağım bir dönemin başladığını söylüyor. Canım fincanın ağız kısmında açık bir kapı var. Bu bana kader kapısı derim. Herkes de çıkmaz. Bu kapı yeni fırsatların habercisidir. Özellikle maddi konuda beklemediğin bir gelişme yaşayabilirsin. Bir anahtar şekli de var. Anahtar ev, iş veya yeni başlangıçtır. Eğer taşınmayı düşünüyorsan ya da iş arıyorsan önün açılıyor. Bak burada balık görüyorum. Balık bereket demektir. Eline toplu para geçebilir. Küçük küçük değil, tek seferde gelecek bir kazanç görünüyor. Şimdi çok ilginç bir sembol görüyorum. Baykuş gibi duran bir şekil var. İnsanlar baykuştan korkar ama falda baykuş bilgeliği temsil eder. Yakında öyle bir karar vereceksin ki iyi ki acele etmemişim diyeceksin. Bir de göz şekli çıkmış. Bu biraz nazarı gösteriyor. Son zamanlarda enerjinin düşmesi boşuna değil. Seni kıskanan iki kişi görünüyor. Biri kadın, biri erkek. Fincanın çevresinde 3 beyaz nokta var. Bunlar 3 dileği anlatıyor. Birinci dileğin kısa zamanda oluyor. İkinci biraz sabır istiyor. Üçüncü ise beklediğinden daha güzel şekilde gerçekleşecek. Bak şimdi en çok dikkatime çeken yere geldim. Fincanın tam ortasından yukarı doğru uzanan ağaç gibi bir görüntü var. Ağaç kök salmak, güçlenmek ve büyümek demektir. Hayatında kalıcı olacak güzel gelişmeler yaşayacaksın. Geçici mutluluklar değil, uzun süre devam edecek bir huzur geliyor. İçimden bir sayı seçiyorum. 7. Bu sayı senin falında güçlü çıkmış. 7 gün, 7 hafta ya da ayın 7'si civarında önemli bir haber alabilirsin. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Fincanın bana verdiği his şu.
Sen çok yorulmuşsun ama kaderin henüz en güzel sayfasını açmamış. Önünde öyle güzel gelişmeler var ki bugün yaşadığın sıkıntılara dönüp baktığında iyi ki sabretmişim diyeceksin. Şimdi tabak falımıza geçiyoruz. Canım, şimdi tabağı elime aldığımda ilk hissettiğim şey şu oldu. Fincan sıkıntıyı göstermiş ama tabak o sıkıntının dışarı aktığını söylüyor. Bu çok güzel bir işaret. Bak, ilk dikkatimi çeken şey tabağın kenarına kadar uzanan uzun kahve izi. Bu fal dilinde yol ve yükün akıp gitmesi anlamına gelir. Uzun zamandır seni yoran bir mesele varmış ama artık çözüm yolu görünmüş, sanki önünde açılan bir kapı var. Şurada tabağın sağ tarafındaki koyu lekeye bakıyorum. Bana güçlü bir insanı gösteriyor. Bu kişi inatçı ama kalbinde sana karşı kötü niyet taşımıyor. Aranızda konuşulmamış sözler kalmış. Çok yakında beklenmedik bir görüşme olabilir. Ortadaki açık alan ise çok temiz. Bu kalbin ferahlayacağını anlatıyor. Seni artık rahat nefes alıyorum diyeceğim bir dönem geliyor. Tabağın dışına taşan kahve izi özellikle dikkat çekiyor. Falda kahvenin tabağa akması sıkıntının evden çıkması olarak yorumlanır. Seni üzen bir olay geride kalıyor. Bu olay olmamış ama sonunda hafifliyorsun. Şimdi şu ince çizgileri bakıyorum. Bunlar peş peşe gelecek haberleri anlatıyor. Bir haber diğerine takip edecek. İlk haber seni şaşırtacak. İkinci haber ise yüzüne güldürecek. Canım, burada kuşa benzeyen bir şekil görüyorum. Kuş müjdeli haberdir. Beklediğim bir telefon ya da mesaj gecikmiş ama geliyor. Özellikle akşam saatlerinde ya da 3 vakit içinde bir gelişme olabilir. Bir kalp şekli de belirliyor. Kalbin yanında küçük bir gölge var. Bu geçmişten kalan kırgınlıkların hala seni etkilediğini gösteriyor. Ama kalbin önü açık. Eğer yalnızsan yeni bir tanışma ihtimali yüksek. Eğer hayatında biri varsa aradaki buzlar erimeye başlıyor. Şurada balık gibi duran bir iz var. Balık her zaman bereket ve para demektir. Beklenmedik bir para prim ödeme ya da maddi rahatlama görünüyor. İki ayrı yol da seçiliyor. Biri kısa ve hızlı sonuçlanacak. Diğeri ise biraz sabır isteyecek ama sonunda daha büyük bir mutluluk getirecek. Bir kadın figürü görüyorum. Sana destek olan ya da olacak biri. Söyleyeceği bir söz sana yön verebilir. Onun tavsiyelerini hafife alma. Bir erkek figürü ise uzakta durmuş, gururlu biri gibi görünüyor. Sana söylemek istediği şeyler var ama ilk adımı atmakta zorlanıyor. Tabağın genelinde beyaz alanların fazla olması çok olumlu. Bu önünün açık olduğunu işaret eder. Karanlık dönem yavaş yavaş geride kalıyor. Bir nazar izi de görüyorum. Son zamanlarda enerjinin düşmesi ya da işlerinin ağır ilerlemesi biraz ve çevrendeki kıskanç bakışlardan kaynaklanıyor olabilir. Kendini korumaya ve moralini yüksek tutmaya çalış. Şimdi en dikkat çekici sembole geldim. Tabağın tam kenarında kapı gibi duran bir açıklık var. Bu bana yeni bir başlangıcı anlatıyor. İş değişikliği, yeni bir teklif, taşınma ya da hayatında yeni bir sayfa açılması mümkün görünüyor. İçime doğan sayı 3. 3 gün, 3 hafta veya 3 ay içinde seni sevindirecek önemli bir gelişme yaşanabilir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu tabak bana uzun süredir taşıdığın yüklerin yavaş yavaş geride kaldığını söylüyor. Önünde daha ferah, daha huzurlu ve bereketli bir dönem var. Sabrettiğin konuların karşılığını almaya başlayacaksın. Dilediğin şey gecikmiş olabilir ama tamamen kaybolmamış görünmüyor. Zamanı geldiğinde hayırlısıyla gerçekleşme ihtimali yüksek. Tabağın ortasına baktığımızda
oldukça açık. Bu kader yolunun kapanmadığını gösteriyor. İnsan bazen her şey üst üste geliyor diye düşünüyor ya. Sen de öyle bir döneme geçmişsin. Ama bu açıklık artık gökyüzünün senin için açılmaya başladığını anlatıyor. Şu kenardan dışarı doğru uzanan uzun kahve çizgisine bakıyorum. Bu sıradan bir iz değil. Bu uzun bir yol. Yolun dışarı taşması evinden ya da bulunduğun ortamdan çıkacak bir haber anlamına gelir. Bu bir seyahat de olabilir, beklenmedik bir davet de olabilir. Şurada küçük bir kuş figürü seçiliyor. Kuş her zaman haberdir ama bu kuşun kanatları açık. Bu haberin sevindirici olacağını söylüyor. Beklediğim bir telefon ya da mesaj gecikmiş olsa bile geliyor. Bir köprü gibi duran iz var. Köprü iki insanın yeniden bir araya gelmesini anlatır. Uzun zamandır konuşmadığın biriyle yolların yeniden kesişebilir. Şimdi şu koyu lekeye dikkat ettim. Bu bana gururlu bir erkeği gösteriyor. İçinde sana karşı söylemek istediği çok şey var ama kolay kolay duygularını açamıyor. Beklediğinden daha yakın bir zamanda bir iletişim olabilir. Bir kadın silüetü de görüyorum. Bu kadın güçlü karakterli biri. Sana destek olacak. Onun duasıyla da iyi dileği senin üzerinde. Canım, burada kalbe benzeyen çok güzel bir şekil oluşmuş. Kalbin etrafında beyazlık var. Bu aşk konusunda yeni bir başlangıç enerjisi taşıyor. Eğer yalnızsan yeni bir tanışma olabilir. Eğer hayatında biri varsa aranızdaki iletişim güçlenebilir. Şimdi çok ilginç bir sembol görüyorum. Anahtar. Anahtar falda yeni kapıları temsil eder. Yeni ev, yeni iş, yeni fırsat ya da hayatında yeni bir sayfa anlamına gelir. Uzun zamandır beklediğim bir değişim gerçekleşebilir. Bak, burada balık da çıkmış. Balık demek bereket demektir. Küçük küçük değil, toplu bir para görünüyor. Belki beklenen bir ödeme, belki hiç hesapta olmayan bir kazanç. Şu ince çizgiler peş peşe gelecek haberleri gösteriyor. Bir haber diğerini takip edecek. İlkinde şaşıracaksın. İkincisinde ise sevineceksin. Taban bir bölümünde göz şekli seçiliyor. Bu biraz nazara anlatıyor. Son zamanlarda enerjinin düşmesi ya da bazı işlerinin gecikmesi biraz da çevrenden gelen kıskanç bakışlarla ilişkilendiriliyor. Bir ağaç figürü de var. Ağaç büyümek, güçlenmek ve kök salmak demektir. Önümüzdeki dönemde hayatında kalıcı güzellikler oluşacak. Geçici mutluluklardan çok uzun süre devam edecek huzur görünüyor. İçime iyi iki sayı görünüyor. 3 ve 7. 3 gün, 3 hafta ya da 3 ay içinde önemli bir gelişme. 7 sayısı ise dileğin gerçekleşmesiyle ilgili güçlü bir zaman işareti olabilir. Son olarak şunu söylemek istiyorum canım. Bu tabak bana diyor ki artık yüklerini yavaş yavaş geride bırakıyorsun. Önünde yeni başlangıçlar, güzel haberler ve içine rahatlatacak gelişmeler var. Sabrettin, hiçbir şey boşa gitmemiş. Kader sana tam umuduna kaybetmeye başladığın anda yeni bir kapı açacak. Canlarım, bugünkü fal yorumumuzun sonuna geldik. Umarım fincanınızın ve tabağınızın anlattığı mesajlar sizlere keyif vermiştir. Unutmayın, burada paylaştığım tüm yorumlar geleneksel fal kültürü kapsamında ve tamamen eğlence amaçlıdır. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Sizlerden gelen her yorum ve her destek yeni içerikler hazırlamam için bana büyük bir motivasyon oluyor. Bir sonraki videoda yeni fincanlar, yeni tabaklar ve yeni yorumlarla tekrar buluşacağız. O zamana kadar sağlıkla, huzurla
ve umutla kalın. Dilekleriniz hayırlısıyla kabul olsun. Kısmetiniz bol, şansınız açık olsun. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın.